Merhaba. Merhaba. Şimdi Dahan'la bazlama yapacağız. Malzemelerimiz de 4 bardak un, sıcak su 2 bardak, yarım yaş maya, eğer yaş mayanız yoksa 1,5 tatlı kaşığı instant maya da olabilir. Şeker, tuz. 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Bir de bir miktar ufacık mayayı eritmek için ılık su. Evet. Şimdi başlayalım. Ilık suyu mayanın üzerine döküp mayanın erimesini bekliyorum. Sen bunu karıştır. Karıştıracak bir şey yok ki. Artık var. Evet, artık var. Ben de bu sırada tuzla unu birbirine karıştıracağım. Tuzla unu iyice karıştırmam gerekiyor. Onu ben yapsam bu biraz... Tamam. Zaten senin yaptığın iş bitmiş. Dahan şimdi gidiyor, arkadaşı arıyormuş. Teşekkürler Dahan, görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi unla tuzu karıştırdık. Mayamızı ılık suda erittik. Şimdi mayayı ılık suda eritirken şeker de koyuyorduk. Hemen onu da ekleyeyim ben. Ve bir de şekeri eklemiş halimizle karıştıralım. Maya daha kolay eriyecek. Erimeye devam edecek. Evet. Şimdi unla tuzu karıştırdık. Şekerle mayayı ve ılık su karıştırdık. Mayayı erittik. Şimdi kolumuzu sıyıralım. Unun ortasına havuz gibi açıyorum. Ve içerisine mayayı döküyorum. Şimdi bunu ortadan dışa doğru unu ala yoğuracağım. Ve arada da ılık suyundan kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Bunun hepsini ekleyeceğim diye bir şey yok. İhtiyaç varsa ekleyeceğim. Şu şekilde karıştırıyorum şimdi ortadan dışa doğru. Mayalı bir hamur olduğu için ılık suyla çalışıyorum. Kabartma tozlu bir hamur olsaydı soğuk suyla çalışacak. Kabartma tozu soğukta, mayalı hamurlarsa ılıkta büyüyorlar. Bence bu miktar su yeterli. Daha fazla eklemeyeceğim. Hamurumun kıvamı şu şekilde. Şimdi hamurumun üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumun miktarı şimdiki boyunun 2 katına çıktığı zaman hamurum yeteri kadar mayalanmış olacak. Şimdi hamurum şu şekilde mayalanıp büyüyene kadar bunun üzerini bezle örtüyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Temiz bir bezle örtmemiz gerekiyor. Yaklaşık yarım saat bekledim. Hamurumu yoğurduğumdaki hacmin 2 katına ulaştı. Şimdi ben bu hamurumu portakal büyüklüğünde bezelere böleceğim ve her bir bezeyi unlayarak açacağım. Şimdi portakal büyüklüğünde bir beze alıyorum. Top haline getiriyorum. Ve unun üzerinde beklemeye bırakıyorum. Böyle bezelerimi oluşturacağım. Benim kaç tane bazlamam olacağını da gösterecek bana. Tezgahıma un sereceğim ve bezelerimi açacağım. Açtığım her bazlamayı açtıktan sonra biraz üstüne bez örtüp tekrar mayalanmasını bekleyeceğim. Şimdi hamurumu açacağım yere biraz un serpeceğim. Bezemi alıyorum. Top halinde zaten. Unun üzerine bıraktım. Yarım santimle 1 santim arası bir kalınlığı olacak. Evet. Birinci bazlama hamur olarak hazır. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Üzerini bezimle örtüyorum.
Birazcık dinlenmeye bırakacağım. Orada diğerini açacağım. Şimdi bunların üzerine örtüyorum. Bunlar açıldıkları yerde de mayalanmaya devam ediyorlar çünkü. Ama ilk açtığım hamurdan başlayarak pişiriyorum. Tavaya koydum. Bunu sık sık tersini düzün çevire çevire pişireceğiz. Böylece daha da kabarmasını sağlayacağız. Yani bir yüzün iyice pişmesini beklemeyeceğiz. 1-2 dakika geçecek, öbür yüzünü çevireceğiz. Bir iki dakika geçti, tersini çeviriyorum. Böyle böyle çevire çevire pişireceğim. İki tarafta kızardığında pişmiş olacak. Ben bir yandan boşalan yerleri siliyorum. Birazcık kalan kısmı temiz olması konusunda takıntılıyım galiba. Sonra tam yemek hazırken ortalık temizlemek istemiyorum. İkincisi daha iyi kabardı çünkü açtıktan sonra daha çok beklettim. Of, bu tam bir bazlama oldu. Bu arada ilk bazlamamdan bir parça koparttım, yiyorum. Gayet güzel. Bu müthiş kabardı. Ne kadar çok beklerse o kadar güzel kabarıyormuş. Çok güzel puf puf oldu. Ya hala kabarıyor.
Bu da hazır. Gayet güzel pişmiş durumda şu şekilde.